küçük ritüelleriniz var mı? Ya da böyle arada ritüelleriniz var mı? Tabii standart var tabii. Mesela standart. Yani sabah kalktığımda işte belli ilaçlarımı içerim. Kalp hızını yavaşlatırım işte ondan sonra. Aspirin içerim 100 miligram. Metformin alırım. Ama o yemekten sonra. Birkaç tane de işte ilaç var içtiğim. Hep ben söylerim ben ya uzun yaşayacağım ya kısa yaşayacağım. Çünkü ben kendi üzerime bir sürü deney yaptım. Yani, Allah uzun yani, ömürler yani versin, aynen sağlık. yani ya ben 65'inde ölürüm Allah ya da 100'lüyüm ben. Hı. Çünkü birçok ilaç denedim kendi üstümde. Ondan sonra hayvan deneyleri yaparım. Yani sonuçta bu deneyleri seviyorum ben. Okurum hep. Günde okuduğum hep böyle benim mesela Neuroscience News, ondan sonra işte ScienceDirect.com, Medical News, ondan sonra Medical News Today. Benim böyle popüler science okudum. Onları böyle gazete gibi okuyorum ben. Fırt 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 fırt. Hemen ondan sonra her gün PubMed'e sıçan yazarım. Kaç makale. Her gün literatüre mesela cancer yazın 300 makale çıkar. Her gün. Mesela MS yazın 300, sabittir bu. Herhangi bir hastalıkta. Saç yazın 300, kalp yazın 300. Her hastalıkta 300 makale çıkıyor. Yeni. Yeni, her gün ama bu. Onun için her gün literatüre 300 makale girer. Hangi birini okuyacağım? Ben nöron sevdiğim için nöron yazarım. Mesela ve rat yazıyorum. Yani sıçan ve nöron, ortalama sıçan nöron günde 100 makale çıkar. Hatta 100 makale şöyle gezdirsem 100 dakika alıyor. Hani günümün 200-300 dakikası böyle geçiyor benim. Ne çıkmış, ne olmuş falan filan böyle. Yani benim için bu şey gibi, magazin gibi, dedikodu gibi. Anladım. Yani bilim magazini yapıyorum biraz. Bilim dedikodularına bakıyorum. O ne olmuş, bu olmuş. İşte benim yayınlar çıktı mı, basıldı mı, aşı indeksi benimle kaç oldu? Citation yapanlar var mı, onlara bakarım ben. Böyle bir 4 saat, 5 saat geçiyor böyle. Rutininiz bu. Her gün bunu yapıyorum ben. Yani bu hep olacak. Ondan sonra yürürüm. Yürüyorum. Abuk subuk yerlere yürüyorum. Gidiyorum, geliyorum. 15 dakika, 20 dakika artık ne olduysa. Bazen koşuyorum manyak manyak. Bazen gece yürüyorum saat 3'te. Soğuk havada yürüyorum. Bazen güzel havalarda yürümeye ama yürüyorum. Böyle şeyler yaparım ondan sonra. Tavana bakarım. Hiçbir şey yapmadan mesela. Cihazı bir şey yaparım. Tavana bakarım, düşünürüm mesela. Eskileri düşünürüm, eski insanlar, eski anılarım, neler oldu, neler bitti falan filan bir şey yaparım böyle. Ondan sonra da bazen YouTube çekim olur, ona giderim. Orada geyik yaparım mesela. Orada biliyorsun ben çok severim. Yani dalga geçmeyi, Evet. işte geyik yapmayı. Mizahi yönünüz Mizahi, güçlü. taklit yaparım Evet. insanlar. Gülerler falan ondan sonra. Bazen derler ki mesela diyor böyle profesör mü olur? Bir de böyle bir şey var ya yani kalıplara sığdırılmış insanlar. Ya ben de böyleyim ya yani saçma sapan. Et benim, kemik benim, can benim. Ne yaparsam yaparım. Ama her zaman şu vardır. Ben ne kadar çatlak olsam da konuştuklarım toparlanan bir bütün oluşturur. Tabii, evet. Onu çok iyi becerebilirim. 3 boyutlu çok iyi hani bir hatip özelliğim vardır yani. Onu dinletirim yani kendim. Bir de konulardan sapsam bile tekrar geri gelip toparlayabilirim. Ondan sonra bunları şey yaparım. Ondan sonra da akşam gittiğim zaman böyle şey yaparım mesela. Giderken mesela domates alırım. Mesela oradan. Domates çok severim. Salatalık alırım mesela. Karadut çok seviyorum. Her gün karadut buldum mu yerim bir tane oradan alırım. Nar çok severim nar varsa. Ve orada gezinirim böyle. Biber bulduysam acı biber çok seviyorum. Ondan sonra böyle bir hayatım vardı mesela. Siyah şeylere çok bayılırım böyle. Azıcık ondan 2 tane çilek ağzıma atarım. Bulamıyorsam da ne yapayım? Oradan kuru erik yiyorum bir tane. Yani böyle çok rutin seviyorum bazı renkleri ama yine de böyle kendi okumak dışında bir rutinim yok. Ama pantolonum hep aynıdır işte. Çorabım aynı severim böyle şeyler ondan sonra. Bir de mesela televizyon izlemem. Hiç açmam. Ondan Niye? sonra açmam ya saçma geliyor orada yani bir şey o dizi. Haberler falan? Hayır. Siyaset hiç dinlemem. Ona bana gibi geliyor onlar. Boş yer gibi geliyor. Siyasetle ilgilenmem. Kadın programıyla ilgilenmem ondan sonra. Bana birisi laf sokmuşsa bayılırım ona uğraşmaya. Takarım böyle psikopat bir halim vardı. Mesela bu ara gazetecilere taktım. Ondan sonra o da devamlı bakıyorum ne halt yemişler. Eski tarihlere bakıyorum, kulağına bakıyorum, kıçına bakıyorum, sakalına bakıyorum, dişine bakıyorum. Ne görebildiysem biraz büyütüp bakarım. Abi. Saatlerce değil canım. Böyle hobi gibi. Ama bakıyorum mesela. Taktıklarınıza. Sonra duygu durumunu anlamaya çalışıyorum. Konuşmasından, tarzından. Hani ne duygu durum var? O akşam ne yapmış? Mesela bir insanın alkol aldığını, madde kullandığını çok iyi bilebilirim. Göz ve ağız hareketlerinden. Onun için onu da biliyorum mesela. Öyle bir şeyim var. Onlara bakıyorum. Onları cebime koyuyorum. Ne yapmışlar diye. Ondan sonra böyle şeylerim var. Beni, mesela onu üzmüş mü? Onu anlamaya çalışıyorum. O hangi ruh halinde? Onu söylüyor. O kişilik analizini çok seviyorum. O gün nasıl kalkmış?
Taktığınız kişilere değil mi? Evet, bu? taktığımız Ha. kişileri bunu takip ederim, bakın. Sonra geçer ama. Yani mesela 5 gün, 10 gün, yani sonra unutur giderim. Kimse kin gütmem. Unutur. Sonra bana desek ki ya ne haber Orçun? Ne haber abi falan diye. Öyle şey yaparım. O anlık. Öyle bir şey Böyle var. sizin iyi ve kötü şeyiniz var mı? Yani şu var. Ha. Ya iyi ruhlar ve kötü ruhlar var. Şöyle, iyi ruhlar kötülükler yapabilir, hiç sallamam. Çünkü o iyidir o. Ama kötü ruhların yaptığı iyilik benim için önemsizdir. Çünkü kötü ruhun iyiliği bilerektir. Sanki böyle birkaç saniye içinde bir insanı sevip sevmediğinize karar veriyorsunuz Veririm. gibi. Veririm. Hani dini ritüel de şöyle, dua ederim. Yani şöyle yolda giderken her zaman dua ediyorum. Takside giderken. Mesela diyorum ki, mesela atıyorum şu aklıma geliyor. Yani ağzım kuruyor mesela. Susuz kaldım. Diyorum ki Allah'ım iyi ki böyle hep kurumuyor. Tükürük bezlerim iyi ki çalışıyor. Çünkü şögren olursun mesela. Tükürük bezi iltihabıdır. Tükürük olmaz Allah ağzında. korusun. Ulan derim bu tükürük olmasa ne yapacağız falan. Ama tuvalete gidince diyorum ki ulan diyorum ya böbreksizlik çok zor. Sonuçta hakikaten yani yedik Evet. içtik bak diyorum rahatça işte aşırı sıvıyı volüm boşaltabiliyoruz falan. Böyle mutlu oluyorum böyle boşaltabildiğim zaman. Tabii hocam. Yine şükür devam bende. Tuvalete gitmek kadar Sonra rahat bir şey saçlarıma var. bakıyorum Allah'ım diyorum saçlarım var ne güzel diyorum. Savuk hava ya olmaz kel olsaydım üşürdü kafam diyorum. Yani böyle bir hep böyle içime şükür geçiririm. Genellikle Fatiha okurum. Yani günde 3, 5, 10 ne hatırladım artık. Mezarın dibinden geçerken okurum. Ha bir de ölülerin yanına giderim arada. Yani mezarlık ziyareti yaparım. Niye hangi mezarlık olursa olsun. İçine giderim. Tanımasanız da. Hayır mezarlıklar. Heh. Her mezarlıklara bakarım ne zaman ölmüşler. Eski mezarlıklar yazıyor işte kronik bronşitten öldü falan diye bakarım. Yaşları çıkarırım kaç yılında ölmüşler. Sonra bir istatistik tutarım falan derim. Ortalama ömür uzamış falan. Mezarlık ziyareti en büyük hobim benim. Aa, Ondan sonra mezarlıklar sudan mutlaka içerim. neredeki? Mezarlık suyundan. Ne demek hocam? Yani mesela? orada çeşme var ya. Ha. O çeşmeye ellerimi yıkarım Evet. içerim orada. Evet. Çünkü, Neden o? Çünkü o şunu benim orada birçok protein var, kolektif bilinç var. O kolektif bilinç suya geçer çünkü. Çünkü hafıza proteinlerinin bir özelliği var. Hafıza proteinleri yakmakla, toprakta, mikropla ölmez. Ve canlıdan canlıya aktarılır. Onun için o ölenlerin bütün beyindeki hafızaları suya geçer. Oradaki bitkilere geçer. Ben de oradan su içerim. O herhangi bir tarlada da bunu alıyoruz değil mi? Ama Bitkiden ama, de alıyoruz. Ama o bölgede daha yoğun. Ha, evet. Onun için ona bir su içiyorum ben. Protein dediğiniz? Protein dediğimiz hafıza proteini. Proteini et gibi süt gibi ya. Yani hafıza proteinleri çok sağlamdır. Sonuçta sen orada parçalanıyorsun seni. Kurt kuş parçalıyor seni. İçerideki mikroplar. Ama hafıza kayıtlarını parçalayamıyorlar. Her şey tek basamağa indirilip tekrar doğaya karışıyor. Ama hafıza proteinleri sindirilemiyor. Aynı kalıyor. Anılar mezarlıkta gezinir. Oradan çama geçer, selviye geçer, suya geçer. Onun için ben bir içerim oradan. Yani onların bir şeyini aldığımı biliyorum ben. Yani onu yapıyorum. Ondan sonra Çok ilginç. Şimdi mesela benim gözlemim şu. Yani sizi seven halk sizin yaptığınız şeyleri yapmayı çok seviyor. Onu da gözlemliyorum. Şimdi herkes koşuyor. ya bu benim şeyim yani ritüelim. Ya bu benim doğrum. Yani beni ilgilendirir. Hiç Ben 40 yıl anlatıyorum. düşünsem aklıma gelmez bu. Ondan sonra böyle şeyleri seviyorum mesela. Bazılarına bakıyorum işte. Mesela aile kabristanları var. İşte 4 kişi ölmüş. 5.'nin adı yazıyor ama yok ortalıkta. Bir bakıyorum ona internetten ne olmuş falan diye. Ölümden korkar mısınız? Hayır. Benim hiç bazen mezarlıklarda böyle ölülerle bir sohbet ederim yani. Yani siz de derim bu dünyadan geldiniz geçtiniz. İşte sizin de derim şeyim vardı. İşte sizin de hayalleriniz vardı. Sizin de acılar çektiniz ama bitti. Sonra dedim ne oldu? Hani. Evet. Evet, ne Onun için hiçbir şey değmez derim ölüler. Yani siz buraya yatıyorsunuz artık rahatsınız. Bir Yani bilim insanı olarak yani biz öldükten sonra ruhumuz var mı, nereye gittiğimiz konusunda bir fikriniz oluştu mu bunca Yani yıl? şöyle biz ruhumuz hafıza proteinleridir. Kayıtlar. Kayıtlar canlılara geçer, arıya, böceğe geçer. Onu yiyen bal yapar. O baldan başka bir çocuğa geçer. Onun için kolektif bilinç döner. Onun için hiçbir zaman ölmeyiz. Kolektif bilinç devam eder. Yani proteinler devam eder. Benim hafızam yaşamaya devam edecek. Ben biliyorum. Beden olarak ölüyoruz. Beden olarak ölüyorsunuz. Ama protein kayıtlar devam eder. O nedenle bunu bildiğim için de onların da beni dinlediğini biliyorum bazen. Yani ben onu duyduklarını biliyorum. Ölenleri. Tabii canım tabii. Yani sonuçta orada ve toprağın kokusuna bakarım.
Bütün toprakları kokluyorum ben. Kimin kaç sene olduğunu biliyorum artık. Çünkü mezarda bir kokusu vardır. Bilmiyorum hiç baktın mı? Çünkü çürüme kokusu var ya. Çürüme kokusu işte metan, hidrojen, sülfür çıkıyor. Onun için ben bütün mezarlıklara bakarım kokularına. Her mezarın kokusu değişik midir? Değişiktir. Evet. Yani iyi, eğer bir gurmeyseniz bu konuda alabilirsiniz bunu. Ya bu yemek gibi oluyor bir süre sonra. Yani yemek kokarken bir hani böyle oluyor ya gurme. Evet, evet. Hani dersin bak azıcık kimyonu fazla olmuş. Yani hani olursun ya. Hani mesela parfümcüler bunu bilir. Evet. Ya bunun işte biraz çam reçinesi var. Ulan nereden bildin? Evet. Bir süre sonra mezar koklarsanız bunu duyabiliyorsunuz. İlk defa anlayamazsınız. Ama böyle birkaç defa ziyaret edin. Ya bu birkaç defa değil mi? 20-30 defa ziyaretten sonra anlaşılıyor bu. Evet. Yani ölmek üzere olan insanlarda hani ölümün bir kokusu olduğunu duymuştum. Yoğun bakımcılardan. Mesela geçenlerde bizim şeyde Merkez Efendi'de Necmettin Erbakan'ın mezarı var. Oraya gittim mesela. Onu görmeye gittim. Ondan sonra tam kapının dibindeydi o. Onu ziyaret ettim. Ya dedim işte yani orada işte aile kabristanlığı falan var. Bir baktım işte. Yani bir dua okudum. Hepsini okurum. Yani genelde okuyorum. Ama tek tek de bazen. Artık kaç defa oluyor bilmiyorum yani. Ama bunu seviyorum yani. Sizin bir röportajınızda diyorsunuz ki, şimdi aklıma geldi. Yani bizim öldüğünü sandığımız kişi hemen ölmüyor. Hayır ölmüyor. Yani şöyle canlılık bitse bile beyin aktivitesi işte 24 saat 48 saat. İlk 3-6 saat kesin. Ama sonra yavaş yavaş film bitiyormuş gibi. Yani elektrik kesiliyormuş gibi. Önce siyah beyazlaşır sonra biter. Ama ilk 1 saat çok yoğun aktivite var beyinde. Yani normalin 10 katı. Sen diyeceksin nereden biliyorsun? Öldün mü lan? Bana anam öyle dedi. Oğlum sen anlatıyorsun. İlk 1 saatte yoğun beyin aktivitesi. Öldün mü oğlum sen dedi. Anne dedim beyin EEG'den biliyoruz. Beyin EEG dalgası çekiyoruz ya fMRI. EEG'deki beyin aktivitesi normalde aşırı düşünürken ve trans halindeki beyin aktivitesi. Gamma geçiyor. Saniyede 30 Hz'dir. Yani saniyedeki tekrar sayısı 30. Bu şöyle olur. Gözlerinizi kapatıp ya da şöyle trans halinde gözleriniz açık da olabilir. Çok yoğun düşünme. Çok yoğun düşünme şu. Mesela 68 çarpı 73 ya da 732 çarpı 616 gibi böyle bir şey düşünürken olur. Bu ölünce geçiyor biliyor musun? Yani ölünce normalde ne bekliyorsun sen? Beyin aktivitesinin yavaşlamasını. Mesela uykuda yavaşlıyor. Rüya görmedikten sonra. Rüyada hızlı yine beyin aktivitesi. Ama şey döneminde öldükten 1 saat sonra 2 saat sonra bu beyin hızlı beyin aktivitesine geçiyor. Ve beyin hangi fazda? Beyin çok çalışıyor o dönem. Muhtemelen o dönem rüya görüyor, hesap yapıyor. Beyin öldükten birkaç saat sonra korkunç bir hesap içinde. Hani ne görüyor diyorsan rüya görüyor. Rüyalar bence eskileri hatırlıyor. Anılar. Korkunç bir zaman o bence. Ne yaptık biz diyor belki. Ne yaptık biz diyor. Ve bence bazıları çok güzel rüyalar görüyor. İyi ki oldu, iyi ki yaşadım Allah'ım diyor. Bazıları diyor ki rezalet ben ne yaptım diyor biliyor musun? Yani ben hep söylüyorum kabir azabı var. Evet. Yani bir kısmımız azap çekecek orada. Bir kısmımız da bulut. Yani harika şeyler, bulut. Yani güzel şeyler. Yani bir kısmımız kızgın kumlardan senin suya atlarmış gibi olacak. Çok güzel rüya. Bir kısmında korkunç bir ne yaptım ben? Bittim olacak. Ve bence herkes orada cennet ve cehennemi görecek. Yani o hesabı alacak hemen. Biyolojik olarak. Ama diyorsunuz ki birkaç saat içinde oluyor bu. Ama devam ediyor bu. Azalarak ama. İlk 2 saat, 3 saat çok aktif. 6 saat ama bu beyin aktivitesi azalarak devam ediyor ama ilk 48 saat. Hatta çalışmalar var. Koyun kafası çalışmaları var. İlk 5 gün devam ettiği biliniyor. Ama azalarak. Bana göre ilk 7-10 gün devam ediyor. Ama azalarak. Bir de bir şey daha oluyor. Öldükten sonra gen ekspresyonu değişiyor. Farklı genler ortaya çıkıyor. Yani. Ve biz bugün de bilmeyeceğiz hiç. Ölü genleri. Yani başka bir kişilik ortaya çıkıyor. Onun adına ölü diyorum ben. Yeni bir insan o. İnsan değil o. Yani en son araştırma nereye kadar yapıldı öldükten sonra? Yani şöyle ilk 72 saat, ilk 96 saat, ilk 4 gün 5 gün düşün. Ölü genleri ortaya çıkıyor. Yani yeni insanın adı ölü insan o. Yeni genleri var ama. Ve bu genler yaşarken ortaya çıkmıyor. Ve bu ölü genler bize ne kazandırıyor bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü Yani, bakmadık. Evet bakmadık. Ya bunlar hangi proteinleri kodluyor? Yoksa biz başka bir şey mi olaya dönüşüyoruz? Ya ölü öyle bir şey değil biliyor musun? Hani, böyle, hani gittik çürüdük öyle bir şey değil bu. Niye peki birisi mesela hani kadavra olarak beni kullanabilirsiniz falan gibi şeyler oluyor Ama ya. şöyle bir şey var. Ölü araştırmaları yapmak çok etik kurallar isteyen bir şey. Ama biz şunu biliyoruz. Kesinlikle 5 gün sonra, 4 gün sonra yeni genler var, yeni proteinler var.
Mesela şunu biliyoruz biz. Orada artık beyninde serotonin yok. Ama melatonin var belki. Yeni bir şey bu. şey var. Ve o dönemde farklı nörotransmitterler var. Hatta belki halüsinojenlerin çok olduğu biliniyor. Mesela en ünlüsü DMT mesela çok çalışılmıştır. Pineal bezden yapılan korkunç bir halüsinojen. Yani insan öldükten 2 saat sonra gerçekmiş gibi yaşıyor rüyaları. Yaşıyor biliyor musun? Yani hani şöyle yaşıyor. Sen yaşamadığını düşünsen de beynin yaşıyor seni düşünüyor. Bizi duyuyor mu? Duyuyor ama şunu biliyor. Öldüğünü biliyor artık. Yani bedenin öldüğünü biliyor ama yaşamaya devam ediyor. Aa, çok acı değil mi? Çok acı bir şey. Evet. Bilmese daha iyi Evet. belki. Onun için ölü ilk günlerde bayağı aktif. İlk saatlerde çok aktif. Peki hocam biz sonuçta bizim Hele genel... kalbin durup ölmüşse beyin canavar gibi çalışıyor. Hani kafana vurdun, travma geçin, hadi eyvallah anlarım. Ya da beyin kanaması geçirdin ya da bir beyinde inme oldu, pıhtı attı. Ama kalp durması, ki ölümlerin %50'si kalp durmasıdır. Ciddi bir muhakemeyle beraberiz. Ya bayağı ilginç bir şey bekliyor bizi. Çok ilginç ama. Evet. Çok ilginç değil. Öldüğünü biliyor, içinde hapis ve şunu diyor. Bak, 2 türlü insan olacak. Bir, iyi ruhlu, ölümü kanıksamış, benimsemiş, inançlı insanlar şunu diyecek. Bitti, Allah razı olsun. Yaşadım. Şükür Allah'ım. Öbürsünler şunu diyecek. Hani kötü ruhlar, inançsız, dünyada neden daha fazla kalamadım diyenler de şunu diyecek. Ne yapacağım şimdi? Yani birini epileptik bir kötülük krizi, birini de çok ilginç bir durum bekliyor. Yani huzur, mutluluk, garip bir duygu bekliyor. Yani ben bunu şehvete yakın olduğunu düşünüyorum yapılan çalışmalarda. Yani iyi ruhlar şehvetle beraber, kötü ruhlar da korkunç bir krizle beraber olacak. Peki biz hani sonuçta bir yakınımızı kaybettiğimizde derler ki çok bekletmeyin, hemen toprağa verin. Genelde bekletmiyoruz. Sabah ölen neredeyse ikindiye defnediliyor. O zaman o süreç hiç önemli değil artık. Orada başlıyor. Bekletirseniz de orada başlar. Bence şöyle yapmak lazım. Onu yalnız bırakmak en doğrusu olacaktır. Nasıl yani? Yani gömmek. Yani gömmek en doğrusu. Acil. En hızlı gömmemiz gerekiyor. Çünkü süreç başladı. Çünkü öldü, 1 saat sonra başlıyor süreç. Yani 35 dakika sonra korkunç beyin aktivitesi var. İlk 2 saat sürüyor. Yani o yıkanırken falan onun içinde esasında o. Yani o ilk yıkanma, korkunç beyin aktivitesi var. Muhtemelen duyuyor da olabilir. Yani duyma, algı var. Ama algı hayali bir algı ama sesleri duyuyordur muhtemelen. Ama sonra azalacak ama ilk biz 1 gün içinde gömmek lazım ki o aktivite, yani o hesap kabirde çekilmeli. Kendi halimizde kalmalıyız. Anladım. Yani siz bu beyindeki aktiviteyi şu anlamda söylemiyorsunuz değil mi? Beyin ölümünün gerçekleşmemesi anlamında değil bu. Başka bir şey oradaki. Hayır, Elektriksel- normal bir EEG'de ne varsa ölüde de oluyor. Ya Ama- beyin hemen ölmüyor yani. Anladınız mı? Hani biz diyoruz ya beyin ölümü gerçekleşmiş. Bu ne peki? Beyin ölümü gerçekleşmiş demek, beyin sapı ölmüş. Beyin sapı aktivitesi yoksa talamustan kortekse akım gitmez, EEG düz geçer. Yani beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişide EEG yok. Anladım. Yani beyin aktivitesi olmaz, sıfır. Ben ondan bahsetmiyorum. Anladım. Bu normal yolla. Yani şöyle diyelim, normal yolla ölüm de bir mükafat. Bak onu da unutma. Yani bunun içine ne koyuyoruz biz? Trafik kazası Ya öyle demiyorum yani. Şunu şöyle demek istiyorum. Yani normal bu süreçleri geçirebilecek beyin bir mükafat. anladım. Yani ölüp kalbin durmuş güzelce, beyin hala çalışıyor, güzel bir his hissetmişsin ve şöyle ölmüşsün. Allah'ım yaşadım, güzel gitti her şey ve bitti. Bu mükafat bu. Evet. İyi ölmek bir mükafat. Unutma bunu. Evet. Allah herkese İyi ölüm versin diye. Hayırlı ölümler versin. ölüm versin hocam. Siz korkmuyor musunuz hiç? Ne yapayım şimdi? Ben ölümden korkmam. Ama şöyle bir şey söylerim ben. Allah acılı ölüm vermesin. Allah çektirmesin. Bak bunu unutma. En büyük istediğim budur. Yani çekmeden öleyim. Ama hayat hep tatlıdır. Çeksen de çekmesen de mesela Azrail dese ki yarın mı bugün mü, ben yarın derim. Can tatlıdır. Tabii ki. Evet. Muhakkak. Onun için ama yine de sonuç kaderini değiştiremezsin. Nasıl öleceğini Allah bilir. Evet. Onun için o da kaderimizdir. Şu anda yazılı ve bilinmektedir.
Benim şu anda ne zaman öleceğim, nasıl öleceğim Allah tarafından bilinmektedir. Evet. Benim tek özellik olarak ona razı gelmem lazım. Eğer buna razı gelmem ben değiştiririm falan. Mesela ben hep şunu söylüyorum. Ben bugün ilaçları içiyorsam da o ilaçları bana Allah içiriyor. Kestirecek de o. Ne yapıyorsam ona bağlı. Onun için her şey bir sebeptir. Sebep oluyoruz biz. Yani ben hep bunu söylerim ben. Yani sebepler var hayatta. Siz evet geçtiğimiz program şey demiştiniz. Hani 2-3 yıl öncesine kadar biz bir şeyleri değiştirebiliyoruz zannediyordum falan Hiçbir şey demiştiniz. değiştiremiyoruz. Genelde böyle bilimle uğraşan insanlarda falan böyle bir zaman hani böyle acaba hani ateistlik midir doğru olan gibi bir düşünce de geçer. Mesela siz öyle bir süreçten geçtiniz mi hiç? Hayır. Ben şöyle oldu. Azgınlığa, kudurgunluğa gerek yok. Yani şöyle bir şey öğrendim ben. Hayat geçip gidiyor. Buna içinde domates mi yiyeceğim, biber mi yiyeceğim? Yaşa geç. O benim önerdiğim kuru fasulyeydi. Adam gibi yiyin. Tamam. Bulamazsanız da çorba için saçmalıklara gerek yok. Daha büyük bir yer bekliyor sizi. O proteinler ölmüyor. Ya o proteinler sularda karışıp bir yerlere gidip bizim daha çok mu acı çektiriyor yoksa bize? Ben ondan da çok korkuyorum. Yani nereye gidiyor bunlar? Ben suyunu içiyorum bana geçiyor. Ben de onlar benim beynime gidiyor. Ama herkesin proteini herkese karışıyor. Ben onu bilerek yapıyorum yani o su içmeyi. Evet. Yani karışsın diye. Karışsın diye yapıyorum. Yani diyorum, daha da kolaylaştırıyorum ben işi. İnşallah hocam. Bunu Ben bunları bilmiyoruz. yapıyorum. Ha. Belki ben bu kadar böyle bilge bir adamım. Belki ona bağlı. Ben yıllardan beri mezarlık suyu içerim. Ne bileyim ben. Sordun ya. Ben şimdi mesela Tuzla mezarlığında içerim. Ha. Şeyden içtim mesela çok. Bizim Merkez Efendi'den içtim. Buldum lan içiyorum ben. Girdim Hocam, içerim. pardon da o sular zaten böyle borulardan gelmiyor mu? Olur mu? Borulardan hep sızıyor ya. Bütün şeyler hepsi eklem yerleri hep topraktaki şeyi emiyor hep. Yani cesetlerdeki o şeyler, çürümeler suya mı geçiyor diyorsunuz? Ha. Havuç falan varsa yıkarım onu. Çok severim havuç falan yemeyi. Mezarlıkta gezerken. Severim öyle şeyleri. Gerçekten ilginç bir insansınız hocam. Nevi şahsım. Ya hani Çok- şu havuç da şöyle hani yoldan gelen havuç bulurum bir tane. Elime sallıyorum eve giderken. Aa ben mezarlık buldum. Giderim oraya. Havucu ondan yıkarım mesela. Bir de tırık alırım mesela. Bir de suyunu içerim giderim. Ha orada dualar artık kimler hesaplar kaç yılında ölmüş falan. Benim zevkim o. Sonra anamı ararım mezardan. Anne ne yapayım falan işte şöyle oldu böyle oldu şunu yaptık böyle. Annemin mezarı bilmez ama. Böyle. Üzmezsiniz onu. Hayır Evet, canım. anladım. O bilir o yani. O tüy mezar. Ha gece mezara giderim. Gece. Tabii. Tek başınıza mı? Tek başıma. Hocam gece mezardan korkar insanlar genelde. Vallahi kötü şeyler oluyor bazen. Nasıl? İlginç şeyler çok rastladım Ne gibi? ben. Ya beş sıkıntı şeyler oluyor mezarlıklarda. Ya kötü şey oluyor ya boş ver. Ya farklı insanlar gelebiliyor bence. Yani. Belki onlar da sizin gibi merak ediyor. Yok onlar böyle daha sakin olacak gelenler var. Ha. Yani. Böyle çok oluyor bazen. Allah, korkmuyor Tabii. musunuz gece Ne mezarlıkta? yapayım canım bazı mezarlıklar. Şehir içinde bazen oluyor böyle sıkıntılı şeyler. Ya mezarı korumak lazım. Mezarlıklar gerçekten iyi bir kolluk gücü gerekiyor. Yani ben onları şey yapıyorum. Ama çok hani mesela işte şehirdeki mezarlar çok güzel. Ucra mezarlıklarda böyle şey olabiliyor. Hani işte madde kullanımı şudur budur şey olabiliyor. Yani ben rastladım birkaç defa. Ondan sonra. Ama normal şekilde şehir içindeki mezarlıklara girerim. Ha kapılarını kapatırım. Mezarlıkların. Açarım, girerim. Gece çok severim gezinmeyi. Saat 2'de, 3'te. Ondan sonra. Çok ilginçsiniz gerçekten. Mezar gezerim. En büyük şeyimdir bir mezar gezmek. Ve gece. Gece. Daha sessizdir, daha bir ruhanidir. Ondan sonra o daha böyle bir o konuşmayı severim o mezarlıklarla. Her mezarın bir ruhu ve kokusu vardır. Unutma bunu. Allah gömülmek nasip etsin. Tabii. Tabii. O da bir Muhakkak. tabii, tabii, o da bir tabii lütuf. hocam. Bak. Toprağa Depremde. girmek de bir lütuf. Tabii. Yani hani Tabii. o da güzel. Hani çünkü gerçekten hayırlı ölüm, hayırlı defin, yani bunlar güzel şeylerdir. Evet. Ama şunu ben bilirim. Her mezarlıkta her kişinin bir ruhu vardır. Ve ruhlar gece orada takılırlar biraz. Yani hani çıkıpmazlar da orada bir bağ vardır. Proteinler var ya orada. O proteinler toprak karıştıktan sonra birbirine karışırlar. O proteinler birbirine etkileşirler. O proteinlerin bir frekansı vardır. Birbirleriyle konuşur onlar. Ama o dili anlayamazsınız siz. Ama o ona konuşur, o ona konuşur. Bazen birbirlerini ikna ediyorlar ben biliyorum. Mesela, çünkü ben şuradan biliyorum. Prion proteinler var. Bizi deli dan hastalığı yapan proteinler var.
O deli dana hastalığındaki proteinler diğer proteini kendine dönüştürür. Aa, Tabii. benzetir. Benzetir. Onun için deli dana hastalığındaki proteini yerseniz siz bütün beyniniz deli danaya dönüştürür. Onun için bence o proteinler birbirine konuşuyorlar. O azıcık ona benziyor, o azıcık ona benziyor. Sonra mezarlıklarda kendi kolonilerini oluşturuyor onlar proteinler. Ve sonra ne oluyor biliyor musun? Ben şuna inanıyorum. Tuzla mezarlığı ya da işte neredeki mezarlıksa çok gezdim. O mezarlıklardaki proteinlerin hepsinde bir komşuluk oluşuyor. Yani birbirine benziyor o proteinler. Yani şunu diyor, benim yanımda Ahmet, yani bizim yattığımız insana da önemli. Yanında dostlarımız da önemli. Ha, yani karın, kocan. Hayır yani o bütün mezarlıktaki insan. Onlar bizim yeni dostlarımız. Ha, yeni komşularımız. Yeni komşular senin onlar. Ölü komşularımız. Ölü komşular. Ha. Ama sonsuz. Çünkü bir priyon protein asla bozulmuyor. Priyon protein. Evet. Ve hafıza priyondur. Onun için hafıza proteini ölmez, bozulmaz. Onun için muhtemelen bütün priyon proteini kalıyor o topraklarda, yayılıyor, başkalarına geçiyor ama biz komşuyuz artık onlarla. Yeni komşuların mezarlığındır. O zaman komşu önemli orada da. Tabi. Ev alma, komşu al demişler. Ben şimdiden komşu oluyorum. Ben gidiyorum su içiyorum. Diyorum ki ben komşuyuz mu sizin diyorum. Evet. Çok ilginç yani. Ha, belki de şu olabilir mesela. Acaba su içtiği mezarlığa mı gömülmek lazım? Tanıyorlar ya birbirimizi artık. Yani. Ama onların benden bir parça kalmıyor. Evet. Ben bir şey bırakmıyorum oraya. Onu ne yapacağız? Ben onları tanıyorum ama. O şöyle olacak muhtemelen. Su içtiğiniz mezarlıklara gömülürseniz siz onları tanıyacaksınız. Onlar ama kim bu diyecekler. Evet. Peki dediniz ki gece ruhlar orada. Yani her ölenin ruhu kendi mezarının başında mı sizce bekliyor? Yok. Herkes dışarı çıkmış oluyor. Çünkü proteinler toprağa akıyor. Tamam. Solucan bir yere gidiyor. O proteinler birbirine karışmış oluyor. Yani hepsi böyle bir çorba gibi oluyor. Ama herkes böyle bir dostluğu öğreniyor orada. Bütün proteinler birbiriyle konuşuyor. Bence o proteinler de acı çekiyor. Mutlu oluyor. Yani o bölgedeki artık şeye bağlı. Yani aslında Yani ruh devam ediyor. Yani şunu söyleyeyim. Bir insanın ruhu priyon proteindir. Ruh sonsuza kadar devam eder. Bunu bil. başka bir şeye dönüşüyoruz öyle mi yani? Öyle mi? Doğru mu Hayır. anladım? Hayır, şu anda priyon protein var ya senin hafıza kayıtları. Evet. O hafıza toprakta kalıyor sonsuza kadar. Tamam. Anladım. Reenkarnasyon? Sonsuza kadar kalıyor. Reenkarnasyon Yok. değil bu. Yok. Eğer reenkarnasyon değil bu. Toprakta kalıyor. Peki başka bir canlıya geçiyor mu? Geçiyor. Yani reenkarnasyon var mı anlamında? Var soruyorum. mı değil. Ya o proteinler böceğe geçiyor, kuşa geçiyor, bala geçiyor, süte geçiyor. Dönüyor onlar. Ama şunu söyleyeyim ben sana. Onlar çok uzaklara gidemezler o kadar. Senin mezarın olduğu bölgelerde kalırlar. Çok uzaklara gidemezler. O kadar yeteneği yok. Bir böcek de bir yere kadar gidebilir. Ama genel olarak mezarlıklar yeni evlerimizdir. Anladım. Unutma bunu. Sevdiklerimizi kaybettiğimizde genelde derler ki mesela diyelim ki işte benim Haycanımın mezarı şeyde Tekirdağ'da. Bana diyorlar ki o hep seninle. Yok mu böyle bir şey? Orada mı? Hayır. Orada o. İşte onu diyorum. Mesela ben evimdeyim. Bana diyorlar ki o hep senin. Ben sürekli her hafta gidiyorum da mezarlığa. Tamam. Şey diyorlar. O hep seninle zaten. Niye gidiyorsun ki? Hayır, orada o. Yani Tekirdağ'da o. Yani onun mi? yanına git. Tekirdağ'a git. Suyunu iç, beni dinle. Çünkü suyunu içtiğin anda ondan bir parçası sana geçecek. Ama hepsinden bir parça geçecek oradaki. Anladım. İlginç bir şeydir bu. Çok ilginçmiş hocam. Yani ben 10 yaşıma daha girdim şu an. Ne bir yaşı? Ya, 50 yaşıma daha işte girdim. sen bana ritüellerimi sordun. Hay ama çok hocam. Benim gibi deli bir adamın deli ritüelleri olur. Ya. Ay, Ben normal bir adam değilim olmadığıma göre. Ben bunu bilerek yapmıyorum. Ben bunu seviyorum. Küçükken de severdim abi. Ben her dedem mezara gittiğinde tıp oraya giderdim. Hemen iğde ağacına çıkardım. İğdeleri toplardım, yemeye başlardım. Bir kısmını cebine doldururdum. Annenem geldim, at onları mezarlıktan getirmişsin onları der, kızardı bana. Ben yine ama. Evet. Yani mezarlıktan bir şey almayı ve Bir şey almayı- yemeyi. Çünkü onun kolektif bilinç geçişi olduğunu biliyorum. Yani o bir aktarım bize. Evet. Her şey okumakla aktarılmaz. Şunu sana söyleyeceğim ve bitireceğim. Bizim solucanlar var. Solucanlar elektrik çarptırıyorsun solucanlara. Şöyle Y var şöyle. Solucan gidiyor. Burada yiyecek var, burada elektrik var. Elektrik çarptırılan solucanları hiç sistemi bilmeyenlere yedirdiğinde hiçbir elektriğe gitmiyor. Yani bellek küçük hayvanlarda aktarılabiliyor. Yani elektriğe çarpılan solucanı normal bir solucana yedirdiğin zaman elektriğe doğru gitmez. Öbür tarafa gider.
Çünkü bağırsakta emiliyor protein. Aa, çok ilginç. Anladın mı? O zaman prion proteinler de hayvanlara geçiyor. Bence bu suyu içtiğimi bana da geçiyor. Hocam Allah sağlıklı ve uzun ömürler versin. Amin. Yani Diyelim. siz bize çok lazımsınız. Böyle bir şey açıkladım. Ve çok özel bir ruhsunuz gerçekten. Hadi o bakalım. yüzden. Canım bir sürü ruhtan parça aldık biz. Evet. Bazı insanlar bir sürü ruhtan parça alıyor ve özel insan oluyor muhtemelen. Evet. Bu da kader. Evet. Onun işte yani bu abi her şey bir kader. Ne diyeyim şimdi? Artık diyelim ve şunu unutmayın. Hayatta kendiniz hiçbir şey kontrol edemezsiniz. Onun için sakin olun. Herkes kaderini yaşar. Nokta son. Evet. Buna uyum sağlamanız lazım. Ne kadar buna direndiniz, o kadar kaderin içine o kadar düşersiniz. O kadar zorlanırsınız. Aynen öyle. Kabul et. Sakin ol. Lütfen. Nokta son. Diyorum, programı kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum Ben hocam. teşekkür İlminize, bilminize sağlık. Amin. Evet. Sorularınızı, yorumlarınızı yine videomuzun altına bekliyoruz. Oytun hocamızın kanalını zaten takip ediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve yeniden buluşuncaya dek en güzele emanet olun diyoruz. Hoşçakalın.